Merhabalar arkadaşlar, hepiniz çalışma odama hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir video ile karşınızdayım. Biraz sohbet havasında olacak. Sizlere biraz zaman yolculuğu yaptırmak istiyorum. Bazı konularda farkındalık yaratmaya çalışacağım. Bu size yaşam felsefesi olarak güzel bir katkı sağlayabilir. Biliyorum hepiniz ders çalışmakta zorlanıyorsunuz. Sınavlarınıza az kaldı. Belki ders çalışmayı çok sıkıcı buluyorsunuz. Fakat bunlara rağmen nasıl ders çalışabileceğimizi, hayatımıza nasıl devam edebileceğimizden bahsetmek istiyorum. Öncelikle aşağı yukarı 18-17 yaşlarında olduğunuzu varsayıyorum. Daha farklı yaşlar da olabilir, önemli değil. Bir örnekle ilerlemeye çalışacağım. Biliyorum şu an ders çalışmak dünyadaki en zor şey. Önünüzde bir sürü belirsizlik var. TV seyretmek, gezmek, sosyal medyaya takılmak, arkadaşlarınla sohbet etmek varken oturup ders çalışmak gerçekten çok zor bir eylem. Farkındayım. Bugünler sanki hiç geçmeyecek gibi, sınav dönemi hiç bitmeyecek gibi gelebilir. Hep sınavlara mı hazırlanacağız? Ne zaman bu sınavlar bitecek gibi sorularla da karşılaştığınızın aklınızda soru işaretleri olduğunu farkındayım. Aramızda çoğu kişi de şu tarz cümleler kurduğuna da eminim. Keşke daha önceden bu dersi çalışsaydım. Şu dersi şu sınıfta halletseydim ne kadar güzel olacakmış. Şu konuları keşke 9. sınıfta bitirmiş olsaydım. Veya ortaokulda temelleri iyi atmış olsaydım. Neden hocamı dinlemedim? Şimdi hepsi sıkıştı. Zorlanıyorum gibi birçok pişmanlığınız olabilir. Emin olun benim de bir sürü keşkelerim var, bir sürü pişmanlıklarım var. Biri size gelse, o dediğiniz keşke dediğiniz günlere geri çevirse, yani o zaman dilimine gönderse, zamanda yolculuk yaptırabilse ne kadar güzel olurdu değil mi? Oraya dönerdik, derslerimizi çalışırdık, yapmamız gerekenleri yapardık, şimdi çok rahat olurduk, psikolojimiz düzgün olurdu, çoğu dersimizi halletmiş olurduk. Şu anki çok büyük gelen sıkıntılar belki o zaman olmazdı. Bunun için neler vermeyiz? Zamanı geri çevirmek için. Özellikle şu anki kafamızla geri döndüğünüzü düşünsene. Müthiş ders çalışırsın belki. Şunu şöyle yapardım, bunu böyle yapardım. Şu dersi çok iyi anlamaya çalışırdım. Şurada mutlaka notlar çıkartırdım gibi bir sürü planlamalarınız olabilir. Şimdi şöyle düşünmenizi istiyorum. Ben bunu bazen uyguluyorum. Gerçekten çok verimli oluyor aslında. Şöyle gözlerinizi bir kapatın. 30 yaşında olduğunuzu düşünün. 28-30, yani şu an 20'li yaşlardaysan 40 düşün, önemli değil. Gelecekten bir kareyi aklında tutmanı istiyorum. Düşünün, iş arıyorsunuz, CV hazırlıyorsunuz, geçmişinizi yazıyorsunuz. Doğru düzgün hiçbir şey yok. Güzel bir üniversite bitirmemişsin, kendini geliştirmemişsin, dil öğrenmemişsin, kitap okumamışsın. Bomboş bir CV var. Kapı kapı dolaşıyorsun, hiçbir değerin yok. Para kazanmak için uğraşıyorsun fakat geçmişini iyi değerlendirmediğin için, iyi bir CV oluşturmadığın için iş bulmakta zorlanıyorsun. Hayal ettiğin üniversiteyi okumamışsın, hayal ettiğin mesleği yapmıyorsun. Maddi durumlardan dolayı belki birisiyle evlenmek istiyorsun, evlenemiyorsun. Ya da hayalindeki arabayı alamıyorsun. Onu bırak, kendi evini tutacak kadar paran bile yok. Bu zamana kadar sigara içmiştin, sağlığın yavaş yavaş elinden gitmeye başladı. Hiç spor yapmadın, hayal ettiğin vücuda veya sağlığa hiç kavuşamadın. O günkü ruh halini düşün. Geri dönmen artık imkansız. Sonra birisi geliyor, elinde bir sihirli değnekle sana diyor ki ben sana zamanda yolculuk yaptırabilirim diyor. Ne kadar heyecanlanırdın değil mi? Ve sana küçük bir hareketle 18 yaşına geri dönmeni sağlıyor. Ya da şu anki yaşına geri döndüğünü düşün. O ileriki yaşlarda, 30'lu yaşlarda geri dönme fırsatı verseler neler yapardın değil mi? Bugün nasıl ders çalışırdın? Bugün nasıl değerlendirirdin? Şimdi sanki 30 yaşındaymışsın gibi düşün. Geri geldiğini hayal et. Şu anki yaşına gelecekten geldiğini düşün. Bir de böyle bak. Şu an aslında geleceğini kuruyorsun. Hayatın senin elinde. Bunu hiçbir zaman unutma. 30'unda keşkelerini düşün. O keşkelerin olmaması için bugün ne yapman gerekiyorsa onu yap. Dört elle sarıl. Bugün sana çok zor ve sıkıcı gelen şeyleri yapmazsan 40'ında neler olacak bir düşün. Bir de geri gelebildiğini düşün. Zamanda geri gelmişsin. Önündeki fırsatları düşün. Şimdi bu kafa yapısıyla her güne böyle uyan. Bak bakalım hayatında neler değişecek. Emin ol bugünkü sıkıntılara katlanmazsan gelecekte çok daha ağır ve zor sıkıntılarla karşılaşacaksın ve bunları telafi etme şansın kalmayacak. Farkındaysanız kanalımda size hiçbir zaman gerçekçi olmayan hiçbir şey söylemedim. Burada da sen yapabilirsin, uçabilirsin, kaçabilirsin, hadi kalk ders çalış demiyorum dikkat edersen. Bir farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Çünkü anlık gazlar seni birkaç gün ders çalıştırır, birkaç gün spor yaptırır, birkaç gün kitap okutur, devamı gelmez. Ama bir hayat felsefen olursa, bir yaşam biçimin olursa, zamanın kıymetini iyi anlarsan, yaşının, şu anki bulunduğun gençliğin, zekanın, bir sürü imkanın faydasına iyi anlayabilirsen, ders çalışma imkanın olmasa bile ders çalışırsın.
Kitap okuma imkanın olmasa bile kitap okur, spor yapma imkanın olmasa bile yaparsınız arkadaşlar. Genelde takipçilerim genç kitle. Bu dediklerimin kıymetini anlayan çıkarsa bunları hayatına uyguladığında tüm başarılar onu kovalamaya başlayacak. Evet, şu an belki biraz canın sıkılacak, yapman gereken şeyler sıkıcı ama gelecekteki hayatın zevkli, mutlu ve seni tatmin eden bir hayat olacak. Hocam hiç kötülük çıkmayacak mı karşımıza, zorluk? Elbette çıkacak ama sen her zaman şunu bileceksin. Ben elinden gelenin en iyisini yaptım. Doğru bir felsefede yaşıyorum. Yanlış bir şey, kötü bir şey, eksik bir şey olduğunda da için rahat olacaktır. Ama İyi bir çalışan, öğrenci kolay kolay gelecekte de kötü şeyler yaşamaz. Yani maddi sıkıntılar az yaşayacaktır. Hayatla mücadelesi tam olacaktır. Bol bol kitap okuduğu için olgunlaşmış olacaktır. Hayatına güzel bir şekilde yön vermiş olacaktır. O yüzden hepimiz 40'lılardan 50'lerden bize bir fırsat sunuldu. 18'li 20'li yaşlara geldiğimizi hayal edelim ve nasıl çalışmamız gerekiyorsa, hayatımızı nasıl devam ettirmek istiyorsak öyle devam ettirelim. Umarım herkes keşkesiz bir hayat yaşar. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.